Merhaba, ben Hasret Karakeçi, ampute futbolcusuyum. Bugün size Canadien'i anlatacağım. Yani halk arasında baston, in English, Canadian crutches anlatacağım. Bastonla ilgili 4 özellik anlatacağım. Baston tercihleri, uzunluk, kısaklık ve papuç, baston papuçlarıyla ilgili anlatacağım. Ve yürüme teknikleriyle ilgili ufak tefek bir özellikler anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar papuç tercihimizi de bu sefer size anlatacağım. Papuç tercihimiz ise çok önemli aslında. Baston bütünü de önemli ama en önemli yer de papuçlardır. Yaz, kış kaymamızı engeller. Bazıları sanayilerden alınan sert papuçlar kullanıyor ve onlar genelde çok kayıyor. Ben ise bu papuçları tercih ediyorum çünkü ıslak olduğu zaman kaymıyor. Yani düşmüyorum ve sağlığımı koruyabiliyorum. Zaten bir bacağım var. Onu da korumam gerekiyor aslında. Onun için bu papuçlar yumuşak ve yapışkan olması gerekiyor. Yani şöyle ıslak yere koyduğun zaman böyle ses gelmesi lazım. Şöyle yapışıyor. Hatta elime bile yapışıyor bastonun lastiğim. Onun için tercihlerinize dikkat edin lütfen. Baston tercihlerimiz çok önemli. Çünkü bu bastonlar bizim ayaklarımız. Tercih yaptığımız zaman kaliteli olması gerekiyor. Çünkü yürüdüğümüz zaman bunlar bizim ayaklarımız ve ayaklarımıza çok iyi bakmamız gerekiyor. Ve burası esnek olması gerekiyor. Çünkü bu kollarımızı koyduğumuz zaman çok önemli. Şöyle göstereyim hatta size. Şöyle kalktığımız zaman bastonların böyle esnek olması ne kadar iyi. Yani bu kollarımızın kırılmaması için bastonların da esnek olması gerekiyor. Ayağınız kayarsa ya da düşerseniz bastonlar esnek olduğu zaman hiçbir zaman kollarınıza zarar vermez. Baston uzunluğu ise çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bastonlar şu boyda, yani şu omuz boyumuz çok önemli. Yolda yürürken insanlar bastonu şu şekilde yürüyorlar. Örnek olarak göstereyim. Şöyle yürüyorlar. Bu vücut yapısına zarar veriyor ve omuzların çok kötü olmasına zarar veriyor. Hatta omuzların akşamlar çok kötü ağrı olduğunu diye duydum arkadaşlarımdan. Baston tercihimiz nasıl olması gerekiyor uzunluğu? Şu şekilde ayarlayayım bunu kendime göre. Baston uzunluğumuz şu şekilde. Dik. Omuzlarımız böyle dik. Yani omuzlarımız böyle olmaması gerekiyor. Omuzlarımız böyle vücut yapımıza, yani şu şekil. Şu şekil değil de bu şekil olması daha önemli. Bazıları ise böyle kambur yürüyor. Bastonlar böyle kambur değil de dik olması için aslında omuz hizamızda olduğu zaman hem dik olmamız hem kambur olmamızı engelliyor. Şimdi ise yürüme teknikleriyle ilgili ufak bir bilgi vereceğim size arkadaşlar. Yürüdüğümüz zaman bu bastonları çok iyi kullanmamız lazım ve ayaklarımızı çok iyi kullanmamız lazım. Bastonu atarken ve ayaklarımızla ilgili şimdi ufak bir bilgi vereceğim size. Şimdi yürüdüğümüz zaman şöyle attığımız zaman adımızı baston ile bacak arasındaki mesafe çok önemli. Uzunluk, kısaklık bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Neden? Örnek veriyorum uzun olduğu zaman adım atacağız. Böyle yaptığımızda bastonun kayıp ve düşme ihtimalimiz çok yüksek. Kısa olduğu zaman ise böyle yürürüz. Ve o zaman gittiğimiz yere çok yavaş gideriz. Şimdi ise ufak bir hatırlatma daha yapacağım. Bu bastonlarımız bir adım atıyoruz, iki baston atıyoruz. Adım atıyoruz, baston atıyoruz ve şöyle gidiyoruz. Nasıl hızlı yürürüz peki? Onu da size göstereyim. Şöyle bir baston bir adım, bir baston bir adım. Bir tane daha, bir baston bir adım, bir baston bir adım. Umarım arkadaşlar çektiğim videoyu bugün beğendiniz. Beğendiyseniz isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Merak ettiğiniz bir şey varsa videoma yorum yapın. Elimden geldikçe size cevap vermeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Ampute futbolu yaklaşık 8-9 yıldır oynuyorum. 2016'da amputasyon ameliyatı oldum. Ampute kime denir?